Merhabalar. Hoş bulduk. Dolgu. Yani yüzde yapılıyor, vücut aslında belirli bölgelerde yapılıyor ama en çok gördüğümüz herhalde vitrin olarak hani yüz. Dolgu yapılırken nelere dikkat edilmeli diye başlayalım o zaman. Şimdi bir kere ben dolguya şöyle başlayayım. Hem çok sevilen hem çok korkulan bir işlem oldu dolgu işlemleri, biliyorsun ki. Çünkü son zamanlarda işte gördüğümüz biraz ticari kaygılarla yapılan, biraz uzman ellerin elinden çıkmayan, hani biraz merdiven altı tabirini kullanabiliriz bunun için. Doğru. Biliyorsun. Dolayısıyla çok da ürün kalitesi olacak olarak da iyi ürünler kullanılmayan ve iyi teknikle enjekte edilmediği için de problemler yaşayan hastalar oldu. Bakın arkadaşlar, bir kere onlara seslenelim ilk önce. Uzman eller, iyi bir marka ürün ve iyi bir teknikle yapıldığı zaman sizi senin de bana geri döndürdüğün gibi asla bir işlem yapılmamış gibi gözükürsünüz. Cildinizi de ekstra tazelemiş oluruz ve üstüne üstelik uzun soluklu size memnuniyet yaşatmış oluruz. Bir kere bu konunun en büyük kaynağının bu olduğunu bir daha vurgulayalım. Öteki türlü aslında dolgu 12 yaş sonrası herkese yapılabilecek bir malzeme. Çünkü hyaluronik asit dediğimiz malzeme bizim vücudumuzda var. Kalsiyum hidroksiapatit dediğimiz malzeme de bizim vücudumuzda var. Birisi kemikten elde ediliyor. Kalsiyum hidroksiapatit, yani kemik içerisinde bulunan bir malzememiz, mineralimiz daha doğrusu. Diğeri de eklemlerimiz, mukozalarımız gibi yerlerde bulunan bir malzememiz sonuçta. O yüzden aslında biyorejeneratif ya da biyolojik uyumlu malzemeler diye adlandırılır. Çünkü vücudumuzda zaten var olan şeylerden bahsediyoruz. O yüzden zaten vücut onu sindirebiliyor, yok edebiliyor. Bir tek dolgunun içerisinde bulunan bazı bağ malzemeleri vardır. Çünkü öteki türlü anında enjekte edildiğinde nasıl bir sıvı vücuttan emiliyorsa onun da yok olması lazım. İşte o bağ malzemeleri o ister volüm etkisi, ister lift etkisi verecek şekilde ayarlanmış durumda oluyor. Yine içerisine konulan malzemenin bir miligramı oluyor. Dolayısıyla biz bunları tercih edecek şekilde dudağı neyle yapayım, burunu neyle yapayım, gözaltını neyle yapayım, yok şakağı neyle yapayım gibi, ister aklına eller gelsin, İster senin de dediğin gibi meme, popo vesaire için de ayrı vücut dolguları var. Selülit için dolgular var. İşte X bacak, O bacak ya da göğsü, kunduracı göğsü gibi çökük olanlar için dolgular var gibi. Yani aklımıza gelebilecek her yer için aslında kulak memesinden tut vajinaya kadar dolgu malzemesi var. Dolayısıyla dolgu o yüzden bu kadar kıymetli bir malzeme. Peki bu yeni nesil biyodinamik dolgu nedir? Böyle başlayalım. Şöyle devam edelim. Dolgu teknolojisinde şimdi malzemelerin içerisinde şöyle az önce saydığım gibi farklı etken maddeler olabildiği gibi etken maddelerin de sentezi ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla bu sentez bizim de işimize gelmeye başladı. Bu ne demek? Bir, dolgunun kalıcılığını arttırmak için aynı zamanda. İki, dolgunun enjekte edildiği bölgeye bir nevi mezoterapi, gençlik aşısı etkisi yaratmak için dolgunun içerisine katılmış önemli amino asitler olmaya başladı. İşte böylelikle aynı anda, yani tek bir noktadan sonuçta enjekte ediyoruz ya mesela o dolguyu. Belki üzerine de mezoterapi yapıyoruz diye düşün, hani cildi gençleştirmek için. Ama dolgunun içerisine zaten kendiliğinden konulan bir glisin gibi, bir prolin gibi amino asitler olacak şekilde. Böylelikle o dediğimiz, hani çok klasik anlatıyoruz ya, kolajen üretimini arttırıyoruz, fibroblast dediğimiz hücrelerimizi arttırıyoruz. Bunlar sayesinde cildin 5-6 yaş gençleşmesini sağlıyoruz diyoruz ya, hep böyle anlatırız. İşte dolgunun içerisine akıl edip yeni teknoloji olarak onlardan glisin ve prolin yerleştirecek şekilde bizim böylelikle hastaya tek bir işlemde hem oraya ister volüm verelim hem de oranın cildinin gençleştirecek etkiyi yaratacak amino asitleri aynı anda verme şansı sağlıyor. Ben de zaten hep böyle az işlem çok faydayı ya da uzun soluklu fayda sağlamasını en çok seven hekimlerden biriyim, biliyorsun ki. Evet, senin motton o. Ya daha doğrusu sosyal medyada işte takip edenler bilir. Motto olarak daha önceki programda da aslında bunu konuşmuştuk. Az işlem ama çok fayda. Uzun süre fayda. Herkesin de tercihi bu yönde oluyor zaten. Peki bu yeni nesil dolgularda bu mantık işte az işlem uzun süre gene de tekrarlanabiliyor değil mi belirli, hani belki sonuçta formlara göre. Doğal uyumlu malzemeler gene olduğu için
için vücut sonuçta o amino asitleri kullanacak, fibroblast kolajen ürettirecek. Dolgunun da bir süre su tutma, volüm etkisi ya da lift etkisini kullanacak vücut. Sonra bir 12 ay, 15 ay geçtikten sonra eritmeye başlayacak dolguyu da. Dolayısıyla normal klasik bir dolguya göre evet bir 5-6 ay, belki de bir 8-10 ay daha fazla kalabilir Uzatıyor. bu dolgu. Hani hem de orada bir rejenerasyon, bir gerginlik, bir rejenerasyon yaptığı için. Ama öteki türlü bütün uyumlu, sağlıklı malzemeler, unutmasın ki arkadaşlar, vücutta emilen malzemelerdir zaten. Doğru. Peki şöyle bir şey, tedavi edici özelliği, daha doğrusu nasıl diyeyim, onarıcı tedavi etmek Aynen öyle. derken onarıcı Rejeneratif. özellikleri, evet, o bahsettiğiniz aslında o değil mi? Evet. Onarıcı bir durum da var orada. Yeni nesil biyodinamikten bahsettik. Kemik dolgular da bunun da içinde mi oluyor? Şöyle ki, kemik dolgular biyodinamik dolgulardan daha önce piyasada olan dolgulardı. Adı üzerinde bu dolgular kemiğimizin içerisinde bulunan bir mineralden elde edilmiş durumda olduğu için diğer klasik dolgulara göre kalıcılığı 2 katı zaman uzunluğunda olan, bazen de akıllı dolgu diye geçen dolgular arasındaydı kemik dolgular. Yine adı üzerinde olduğu üzere kemik üzerine yerleştirilen dolgulardır onlar. Yani orta yüze, işte çene hattına bir jawline yapmak için, bir zigoma dediğimiz yanağınızın kenarlarını çıkartmak, işte şakak bölgenizin boşluklarını doldurmak gibi asla göz altına, dudağa, buruna hani yapılmayan dolgular aslında kemik dolgular. Bir de bu kemik dolguların biraz daha sulandırılarak hazırlanmış haliyle birlikte ele, boyna, başka bölgelere ya da vücudun başka bölgelerine, selülite vesaire de enjekte edilme şansı var. Çünkü onlar da aynı şekilde çok yoğun bir dolgu olsa da aynı zamanda özelliği gereği yine biyodinamik dolgulara biraz benzer olacak şekilde cilt yenileme özelliğine sahiptir kemik dolgularda. Dolayısıyla biz onu başka amaçlarda da kullanabiliyoruz. Ama benim en çok kalp attığım noktası cildin üzerine, yani daha doğrusu kemiğin üzerine incecik bir hat verip kemik hattınızı sadece biraz belirginleştirerek ciddi bir lift etkisi yaratıyor olması. Çünkü ben volümize etmeyi çok seven bir hekim değilim açıkçası. Tabii ki bir göz altında çukur varsa dolduralım, bir dudağa kişiye uygun olacak şekilde şeklini verelim. Ama dolgu demek illa volüm vermek demek değil. Bunu bir kafadan silelim ilk önce. Biz dolguyu aynı zamanda cildin kontürlerini oluşturmak, bize kolon görevi görsün ve cildimizi yükselsin diye de kullanırız. Bu burun ucu için de geçerli, yanak için de geçerli, alt yanak için de, şakak için de geçerli. Bazen hasta gelir mesela, göz kapağını astırmak ister hani lift olsun diye. Ama ben derim ki öncelikle dolguya ihtiyacın var. Çünkü iki göz arasındaki oluşan bir asimetri sebebi de bir tarafın daha boş olması olabiliyor. Kemik yapısından ve yağ yapısından ötürü ve keza zamanla tek tarafın üzerine çok yatmış olması da oranın yağ kompetitiflerini azaltmış olabiliyor. Dolayısıyla iyi bir göz öncelikle neye ihtiyacı olduğunu hastaya böyle nokta atışı anlatması gerekiyor. Bu aynı mimari tıraşlama gibi oluyor. O yüzden yüz mimarisi patentiyle anlatıyorum ben bu işlemleri. Bir tasarımcı gibi. Evet. O minimalist yaklaşımla endikasyon dediğimiz, yani sebebin ne olduğunu çok iyi anlarsak işte ortaya işlem yapılmamış ama daha kusursuzlaştırılmış ciltler ve yüzler çıkıyor işte. Kesinlikle öyle.